Küçükken ünlü illüzyonist David Copperfield'ın uçtuğu gösteriyi televizyonda izlediğimde çok şaşırmıştım. Bir insan hiçbir araç olmadan nasıl uçabilirdi ki? Ardından bir başka illüzyonist Chris Angel da gösterilerinde uçtu. Biliyoruz ki bunlar illüzyon ve gerçek değil. Peki bu kişilerden çok önce 1930'lu yıllarda birinin daha uçtuğunu biliyor musunuz? Üstelik süper güçleri olduğunu iddia eden birinin. Uçmak insanoğlunun en eski arzularından birisi. Göklerde özgürce gezinmeyi kim istemez ki? İnsan bu rüyasını gerçekleştirmek için birçok araç tasarladı. Da Vinci, Wright kardeşler, Richard Pearse gibi birçok isim fikirleriyle ve tasarımlarıyla insanın uçma arzusuna destek verdi. Dediğimiz gibi bu insanlar uçmak için kafa patlattılar ve ürünler ortaya koydular. Ancak öyle bir kişi var ki uçmak için bir araca ihtiyaç duymuyordu. Kendisi bir medyumdu. Yani ruhlar dünyasıyla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu. Büyük topluluklar karşısında düzenlediği gösterilerle insanlara uçtuğunu göstermeye çalışan Colin Evans, uçtuğunu fotoğraflarla da destekliyordu. Medyumluk kariyerine Wales'te başlayan ve ardından ünü Birleşik Krallığa yayılan Evans, gösterilerini çoğunlukla büyük salonlarda yapıyordu. Yalnız bir şartı vardı. İçerisinin zifiri karanlık olması gerekiyordu. Çünkü ışığın ruhları kovduğunu iddia ediyordu. Etrafındaki insanlar şarkı söylemeye başladığında birden bir flash patlıyor ve bir anlığına Evans'ı havada görüyorlardı. İddiasına göre ruhlar karanlıkta onu havaya kaldırıyordu. Fotoğraf makinesinin flaşı patladığında ruhlar kaçıyordu ve Evans'ın havada olduğunu gösteren fotoğraf çekilmiş oluyordu. Ancak şüpheci olan insanlar çok ilginç bir şey keşfetmişti. Fotoğraflarda Evans sol elinde kabloya benzer bir şey tutuyordu. Ayrıca neredeyse bütün fotoğraflarında bacakları bulanık çıkıyordu. Evans'ın foyası sonunda ortaya çıkmıştı. Evans uçmak için basit bir teknik kullanıyordu. Zıplamak. O yüzden bacakları motion blur yani hareket bulanıklığı yüzünden net görünmüyordu fotoğraflarında. Yerinden zıpladığında sol elindeki kablonun ucundaki düğmeye basıyor ve tam havadayken flash patlıyor ve kendisinin bir fotoğrafını çekiyordu. Bu nedenle bacakları bulanık çıkıyordu. En çok bilinen fotoğrafları Wortley Hall'da 1937 yılında ve başka malikanelerde çekilmişti ve çıkışta birçok insan parasını geri istemişti. Colin Evans insanları daha fazla kandıramayınca ününü kaybetti. Birkaç başarısız gösteriden sonra Colin Evans'ın başka bir süper gücü ortaya çıkmıştı. Kaybolmak. Evet, tam anlamıyla kaybolmuştu. Bir daha gösteri yapmadı. 40'lı yıllarda aynı isimde bir astrolog ünlü olmuştu. Ama bu astroloğun uçan adam Colin olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Saçmalıklar dünyası uçtuğunu, okuyup üfleyerek hastalıkları iyileştirdiğini, ruhlarla konuştuğunu iddia eden şarlatanlarla dolu. Bu tarz kişilere inanıp inanmamak sizin elinizde. Bir araba alıyorken bile milyon tane soru soruyorken bu insanlara inanmak mantığa sığar mı? İllüzyonistlerin bu gibi şarlatanlardan tek farkı yaptıklarının gerçek olmadığını bilmemizdir. Gösterilerine bilet alırken zaten gerçek bir şey izlemeyeceğimizden eminizdir. Ama şarlatanlar her zaman yaptıklarının gerçek olduğunu iddia ederler. Bu farkı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.